Şöyle bir düşünelim. Vücudumuzun içinde her saniye durmaksızın çalışan milyarlarca minik kurye var. Görevleri mi? İnanılmaz derecede hayati. Bize hayat veren oksijeni en ücra köşedeki hücrelerimize kadar ulaştırmak. Peki bu kusursuz işleyen lojistik ağ bir anda teklemeye başlarsa ne olur? İşte şimdi tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Gelin kanımızın derinliklerindeki o mikroskobik dünyanın kapılarını birlikte aralayalım ve işler ters gittiğinde hücrelerimizin bize ne anlatmaya çalıştığını dinleyelim. Hadi o zaman konunun kalbine inelim ve hikayemizin kahramanıyla tanışalım. Kırmızı kan hücresi ya da bilimsel adıyla eritrosit. Bakın, karşınızdaki adeta bir mühendislik harikası. O gördüğünüz ortası basık yani bikonkav disk şekli ona oksijen taşımak için maksimum yüzey alanı sağlıyor. İnanılmaz esnek zarı sayesinde de en dar kılcal damarlardan bile kıvrılarak geçebiliyor. Onun tek bir ama çok hayati bir amacı var. Hemoglobine bağladığı oksijeni dokulara sapasağlam teslim etmek. İşte bu basit görünen görev aslında varoluşumuzun ta kendisi. Peki bu kadar hassas ayarlanmış bir sistemde aksaklıklar nerede ve nasıl başlıyor? Şunu söyleyeyim, sorun öyle tek bir yerden çıkmıyor karşımıza. Bunu daha çok dev bir fabrikanın üretim bandındaki farklı hata noktaları gibi düşünebiliriz. Temelde bu hataları 3 ana kategoride toplayabiliriz. Birincisi, üretim için gereken ham madde yani demir veya B12 vitamini gibi temel malzemeler eksik olabilir. İkincisi, hücrenin iskeletini oluşturan zar proteinlerinde doğuştan gelen yani kalıtsal bir tasarım hatası olabilir. Veya üçüncüsü, hücreyi dış tehlikelere karşı koruyan enzimler gibi işlevsel mekanizmalarda bir arıza çıkabilir. Şimdi bu hataların hücrelerimizi nasıl bambaşka formlara soktuğuna daha yakından bakalım. Hadi şimdi mikroskobun ayarını biraz daha artıralım ve bu teorik hataların pratikte yani o küçücük hücrelerimizin üzerinde nasıl dramatik izler bıraktığına bakalım. İlk örneğimiz herediter sferositoz. Buradaki temel mesele hücrenin iskeletini oluşturan spektrin ve ankirin dediğimiz proteinlerdeki genetik bir kusur. Düşünün ki bir çadırın direkleri hatalı. İşte bu yapısal hata yüzünden o mükemmel disk formu kayboluyor ve hücre adından da anlaşılacağı gibi bir küreye yani sferosite dönüşüyor. Peki bu şekil değişikliği neden bu kadar büyük bir sorun? Şöyle ki o esnek disk formu en dar geçitlerden bile süzülmesini sağlıyordu. Ama küresel bir form katı ve esnek değil. Özellikle dalağın o daracık filtrelerinden geçerken bu sert küreler sıkışıp kalıyor ve kolayca parçalanıyor. İşte hemolitik anemi dediğimiz tablo tam olarak böyle ortaya çıkıyor. Yani yapısal bir kusur doğrudan hücrenin ömrünü kısaltıyor. Sıradaki vakamız orak hücre anemisi. Burada sorun daha da temel bir yerde. Genetik kodun tam kalbinde. Hemoglobini oluşturan beta globin zincirinde tek bir amino asidin yanlış olması yani glutamik asit yerine valinin gelmesi, bunu binlerce harflik bir tarifte tek bir harfin yanlış yazılması gibi düşünün. Sonuç bambaşka, anormal bir hemoglobin türü olan hemoglobin S üretiliyor. Ve işte o ufacık genetik hatanın sonucu mikroskop altında çok acı bir şekilde görülüyor. Bu anormal hemoglobin özellikle oksijenin azaldığı durumlarda kristalleşip hücrenin şeklini tamamen bozuyor. Hücreler sertleşiyor, esnekliğini kaybediyor ve bir orak şeklini alıyor. İşte bu oraklaşmış katı hücreler damarları bir bir tıkayarak o meşhur dayanılmaz ağrılı krizlere ve organ hasarlarına yol açıyor. Genetik koddaki küçücük bir hatanın ne kadar büyük ve yıkıcı sonuçları olabileceğinin en net kanıtı. Şimdi de gelelim belki de en sık karşılaşılan probleme. Bir nevi tedarik zinciri krizine. Demir eksikliği anemisi. Burada sorun hücrenin tasarımında değil, tamamen üretim sürecinde. Hemoglobinin en temel yapı taşı olan demir vücutta yeterli miktarda yok. Malzeme olmayınca fabrikada doğal olarak kaliteli üretim yapamıyor. Bu üretim sorununun sonucu mikroskop altında o kadar net ki, yetersiz demirle üretilen eritrositler sanki eksik malzemeyle yapılmış ürünler gibi. Hem normalden daha küçükler yani mikrositer hem de içleri yeterince hemoglobinle dolu olmadığı için daha soluk görünüyorlar yani hipokromik. Hücrelerin bu görüntüsü aslında bize doğrudan üretimdeki sorunun ne olduğunu haykırıyor. Gördüğünüz gibi her bir bozukluk mikroskop altında kendine has bir parmak izi bırakıyor. Peki hekimler bu mikroskopik ipuçlarını birleştirerek doğru tanıya nasıl ulaşıyor? İşte burada iş adeta bir dedektifliğe dönüyor. Bu dedektiflik süreci çok mantıklı adımlarla ilerliyor. Her şey hastayı dikkatle dinlemekle yani öyküsüyle başlıyor. Ardından tam kan sayımı gibi testler bize ilk sayısal verileri veriyor. Hücreler ne kadar büyük, içleri ne kadar dolu. Sonrasında periferik yaymayla
o bahsettiğimiz şekil bozukluklarını kendi gözlerimizle görüyoruz. Ve en sonunda ferritin gibi özel testlerle mesela demir depolarının durumunu kontrol edip teşhisi netleştiriyoruz. Her bir adım yapbozun bir sonraki parçasını yerine koymak. İşte bu tablo işin ne kadar ustalık gerektirdiğini gösteren harika bir örnek. Mesela hepsi de küçük hücrelerle seyreden yani mikrositer olan 3 farklı durumu düşünelim. Yüzeysel bakınca demir eksikliği, talasemi ve kronik hastalık anemisi birbirine benzeyebilir. Ama kilit bir veriye, mesela serum ferritinine yani vücudun demir deposu göstergesine baktığımızda tablo bir anda netleşiyor. Demir eksikliğinde ferritin yerlerdeyken diğerlerinde normal veya yüksek olabiliyor. Buradaki ders şu: tek bir bulguya değil, kanıtların bütününe bakarak doğru hikayeyi okumak gerekiyor. Peki tüm bu teknik detayların, bu mikroskobik dünyanın bize anlattığı daha büyük hikaye nedir? Buradan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Unutmamamız gereken en önemli şey şu ki, anemi kendi başına bir hastalık değil, bir sonuçtur. Vücudumuzun bize anlattığı bir hikayenin, bir sorunun sadece dışa vurumudur. Hücrelerimizin şekli, rengi, sayısı, bunların hepsi bize sorunun üretimde mi, yapıda mı, yoksa bambaşka bir yerde mi olduğunu fısıldayan birer habercidir aslında. Ve tüm bunlar bizi şu heyecan verici soruyla baş başa bırakıyor. Kanımızın içindeki bu mikroskobik hikayeleri daha dikkatli dinlemeyi öğrenirsek, sağlığımızın derinliklerinde yatan daha nice sırrı gün yüzüne çıkarabiliriz.